İsa, baba onları bağışla dedi. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Luka 23:34. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi Elohi lema şabaktani, yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Markos 15:34, Matta 27:46. Mel Gibson'ın 2004 yılında yönetmenliğini yaptığı Tutku, Hazreti İsa'nın Çilesi adlı filmi, Hazreti İsa'nın son saatlerini ve çarmıha gerilişini çok güzel anlatıyor. Filmde binlerce yıldır konuşulan çarmıha gerilme sahnesi de var. İslam inancımızda kabul edilen ve saygı gören Hz. İsa ve hikayesi aslında bize çok şey anlatır. Zira bir peygamberin çarmıha gerilmesinin yankıları ve etkileri 2000 yıldır hafızalardan silinmedi ve belki de Hristiyanlığın daha da benimsenmesine vesile oldu. Belki de Hz. İsa bunu bilerek planladı. Kim bilir ki? Hz. İsa bu sahnede öyle bir söz söyler ki gerçekten de bu söz onun bir sevgi peygamberi olduğunu gösterir. Bir yanağına vurana diğer yanağını çevirebilecek içsel güç ve huzura sahip bir tevhid sultanı olduğunu gösteren bir laftır bu. Baba, onları affet. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar der. Bu anı düşünmenizi rica ediyorum sizlerden. Hz. İsa çarmıhta ve büyük bir acı içindedir. Bu durumda bile kendisine acı çektirenleri affetmesini rica ediyor. Kendisine o güne kadar kötü davranan, iftira eden, sevdiklerine ve kendisine zulmeden kişilere ve onu bilinçsizce zihinlerinde yargılayan cahil insan kalabalığına karşı bir babanın çocuklarını beslediği gibi sevgi ve şefkat besliyor. Bu nasıl bir sevgidir? İnsan şaşırıp kalıyor. Bu öyle bir sevgi ki tasavvufta nefsin mertebeleriyle anlatılmaya çalışılan nefsi raziye makamına ait. Vurana elsiz, sövene dilsiz olma makamıdır bu. Lütfu, kahrı bir görme makamıdır bu. Cemali ve celali birleyip kemale varma makamıdır bu. Yani Hz. İsa zıtlıkları birleyip ikiyi bir etmiş, hayrı ve kahrı da aynı ve bir gören bir sevgi sultanı olmayı hal edebilmiş, Resuliyet makamında bir nebidir. Hani bir hikaye vardır. Dervişin birisi hayata dair sorular soran öğrencisine sokakta yürüyen 3 kişinin ensesine tokat atmasını ister. Birinci tokadı attığı kişi hemen döner ve karşılığını bir tokat ile verir. İkinci tokadı yiyen adam ise sadece tokadı yedikten sonra döner ve bakar. Üçüncü tokadı yiyen diğer adam ise dönüp bakmaz bile, yürüyüp gider. Bu adam tokadı atanın da attıranın da kim olduğunu bildiğinden lütfu da kahrı da sevgiyi de nefreti de bir görmektedir. Her şeye hayır diye bakmaktadır. Her şey onun için sevgidir, ışıktır ve sadece daha sevgi dolu ve güzeli ilerleyebilmek için sınavlar vardır. İşte Hz. İsa hikayedeki tokadı yese de dönüp bakmayan, kendisine kötülük yapana bile şiddet göstermeyen bir üstattır. Sosyal yaşamında adab, edep, ahlakı bir kenara bırakıp maddesel ve geçici olanların peşinde koşan, kendine odaklanan günümüzün metropoliten insanının ne kadar da zıttı bir durum değil mi? Artık eskiden olduğu gibi köylerde kapıyı çalan davetsiz misafire Tanrı misafirdir gözüyle bakılarak yiyecek verilmesi, yatacak yer gösterilmesi adeti kaldı mı? Artık insanlar birbirlerine güvenmediklerinden sokakta yerde yatan, yardım isteyen insana bile şüpheli ve korkan gözlerle bakmaktadırlar. Değil mi dostlar? Birçok kötü örneğe bakıp da insanlara hak vermemek elde değil aslında. Ancak tüm bunlar gelişen teknolojik imkanlarımız ve entelektüel bilgimiz yanında neleri de kaybettiğimizi gösteriyor. Tüm yeni kazanımlarımızı eskilerin o hoşgörü, anlayış, paylaşmak gibi erdemleriyle birleştirdiğimiz zaman ancak o geleceği söylenen altın çağ gelebilir. Görüyorsunuz ya dostlar, küçük bir söz bile insanı nerelere getiriyor. İnsan yeter ki hayat kitabını okuyabilsin. Hayat aslında her yerden, her şeyden, her olaydan, her insandan, hatta hayvandan bile bizlere öğrenecek bir şeyler sunuyor. Tasavvufa göre aslında konuşan o, yani Allah. Söylenen de, söyleyen de, söyleten de o. Yeter ki feyz alalım ve öğrenelim. Gördüklerimizi ve anladıklarımızı yaşamımıza uygulayalım. Bu arada kısa bir alt bilgi de vermek istiyorum. Hazreti İsa'nın 1940'larda Kumran'da ortaya çıkarılan Nag Hammadi papürüsleri ile bilinmeyen bir yönü daha ortaya çıktı.
Kendisinin Esseni tarikatında yetiştirildiğini yazan bu papirüslere ek olarak Mısır, Hindistan ve Tibet'te ileri düzeyde eğitim aldığı da ayrıca başka metin ve kayıtlarda yazılmaktadır. İşin ilginç olanı Hindistan'da Hazreti İsa'nın orada yaşadığı döneme ait kayıtlar olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Hazreti İsa'nın son sözleri Eli Eli lama stebaktani, Allah'ım Allah'ım beni niçin bıraktın olmuştu diye de söylenmektedir. Batı kıta Mu ile ilgili yazdığı kitaplarla tanınan ve Mu kıtası ile efsaneyi ortaya çıkaran James Churchward bu sözlerin yanlış anlaşıldığını, Hz. İsa'nın gerçekte Orta Doğu'da hiç kimsenin anlamasına imkan olmayan Nakal dilinde hele ele lamat zabaktani, tükeniyorum tükeniyorum, yüzümü karanlıklar kaplıyor dediğini iddia eder. Ancak bu bile apayrı bir video konusudur. Hz. İsa'nın bilinmeyen o kadar farklı yönleri var ki bunları ayrı bir videoda anlatacağım. Görüşmek üzere dostlar, sevgiyle kalın.